Herkese merhabalar, evrenin gizemlerini keşfettiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, fizikteki en büyüleyici ve anlaşılması zor fenomenlerden biri hakkında konuşacağız, solucan delikleri. Solucan delikleri, uzay ve zamanda iki uzak noktayı birbirine bağlayabilen, evrende uzun yolculuklar için kestirme yollar yaratan, varsayımsal yapılardır. Bir galaksiden diğerine, birkaç dakika içinde seyahat edebildiğinizi, hatta tarihi olaylara tanıklık etmek için, zamanda geriye gidebildiğinizi hayal edin. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama solucan delikleri tam olarak nedir? Nasıl çalışırlar ve gerçekten var mıdırlar? Bu videoda en son bilimsel teorileri ve keşifleri kullanarak bu soruların daha fazlasını yanıtlamaya çalışacağız. Kemerlerinizi bağlayın ve solucan deliğinde akıllara durgunluk veren bir yolculuğa hazır olun. Solucan delikleri nedir? Solucan deliği kavramı ilk kez 1928 yılında Alman matematikçi Hermann Weyl tarafından ortaya atılmış ve Weyl solucan deliklerini tek boyutlu tüpler olarak adlandırmıştır. Ancak solucan deliği terimi, Weyl'in çalışmalarından esinlenen Amerikalı fizikçi Con Wheeler tarafından 1957 yılında ortaya atılmıştır. Bir solucan deliği, uzay ve zamanda, ayrı noktalarda iki ucu olan bir tünel olarak görselleştirilebilir. Bu noktalara ağız, tünele de boğaz adı verilir. Bir solucan deliği farklı yerleri, farklı zamanları ve hatta farklı evrenleri birbirine bağlayabilir. Solucan deliklerinin nasıl çalıştığını anlamak için, Einstein'ın yerçekiminin uzay ve zamanın şeklini nasıl etkilediğini açıklayan genel görelilik teorisini kullanmamız gerekir. Bu teoriye göre yıldızlar ve gezegenler gibi büyük nesneler etraflarındaki uzay ve zaman dokusunu bükerek eğriler ve çukurlar yaratırlar. Işığın büyük cisimlerin etrafında bükülmesinin ve zamanın bu cisimlerin yakınında yavaşlamasının nedeni budur. Şimdi, uzay ve zamanın bir lastik tabakası gibi olduğunu düşünün. Levhanın üzerine ağır bir top yerleştirirseniz, bu bir çukur yaratacaktır. Levhanın karşı tarafına başka bir top yerleştirirseniz, bu da başka bir çukur yaratacaktır. Şimdi bir şekilde tabakaya bir delik açmayı ve iki çukuru bir tüple birleştirmeyi başarırsanız, bir solucan deliği yaratmış olursunuz. Elbette bu çok basitleştirilmiş bir benzetmedir, çünkü uzay ve zaman iki boyutlu değil, 4 boyutludur. Bir solucan deliğinin daha doğru bir temsili, 3 boyutlu uzayda küreciye benzer, 4 boyutlu bir tüpe açılan küresel bir delik olacaktır. Solucan deliği türleri. Bilim insanları tarafından şekillerine, boyutlarına, kararlılıklarına ve geçilebilirliklerine bağlı olarak farklı solucan deliği türleri önerilmiştir. İşte en yaygın olanlardan bazıları şunlardır. Schwarzschild solucan delikleri. Bunlar Einstein-Rosen köprüleri olarak da bilinen en basit solucan deliği türüdür. Zıt yüklere veya spinlere sahip iki kara deliğin bağlanmasıyla oluşurlar. Bununla birlikte bu solucan delikleri geçilemez, yani ağızlarındaki aşırı yerçekimi ve radyasyon tarafından yok edilmeden içlerinden hiçbir şey geçemez. Lorentzian solucan delikleri. Bunlar yok edilmeden geçişe izin veren, daha genel solucan deliği türleridir. Uzay zamanın iki bölgesini negatif enerji veya egzotik madde ile birleştirerek oluşurlar. Negatif enerji, sıfırdan daha az enerji yoğunluğuna sahip, varsayımsal bir enerji biçimidir. Egzotik madde ise, negatif kütleye ya da negatif basınca sahip, varsayımsal bir madde biçimidir. Hem negatif enerji hem de egzotik madde, bilinen bazı fizik yasalarını ihlal eder, ancak kuantum mekaniğine göre, teorik olarak mümkündürler. Krasnikov tüpleri. Bunlar, bir solucan deliğinin bir ucunun, ışık hızına yakın bir hıza çıkarılması ve ardından orijinal konumuna geri getirilmesiyle oluşturulan, özel Lorentzian solucan deliği türleridir. Bu, solucan deliğinin iki ucu arasında bir zaman farkı yaratarak, zaman yolculuğuna izin verir. Bununla birlikte, bu solucan delikleri yalnızca kendi yaşam süreleri içinde, geçmişe seyahat etmek için kullanılabilir, yani, yaratılmalarından önce meydana gelen olayları ziyaret etmek için kullanılamazlar.
50 solucan delikleri. Bunlar, negatif eğriliğe sahip, iki paralel evrenin bağlanmasıyla oluşan, bir başka Lorentzian solucan deliği türüdür. Bu solucan delikleri farklı gerçeklikler arasında yolculuğa izin verir, ancak aynı zamanda onları açık tutmak için, negatif enerji veya egzotik madde gerektirir. Solucan delikleri var mıdır? Asıl soru şu, evrenimizde solucan delikleri var mı? Cevap ise, kesin olarak bilmiyoruz. Solucan delikleri genel görelilik teorisiyle uyumludur, ancak doğada gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyecek henüz belli değildir. Şimdiye kadar solucan deliklerinin varlığına dair doğrudan bir kanıt yok, ancak mümkün olabileceklerini gösteren bazı dolaylı ipuçları var. Bu ipuçlarından biri kara deliklerin varlığıdır. Kara delikler, yerçekiminin, ışık dahil hiçbir şeyin kaçamayacağı kadar güçlü olduğu uzay bölgeleridir. Büyük yıldızların çökmesi ya da iki nötron yıldızı veya kara deliğin birleşmesiyle oluşurlar. Bazı teorilere göre kara delikler, uzayın başka bölgelerine ya da başka evrenlere açılan solucan deliklerinin ağızları olabilir. Ancak bu çok spekülatiftir ve bir kara deliğe girmeden bu hipotezi doğrulamanın bir yolu yoktur ki bu da ölümcül olur. Bir başka ipucu da karanlık madde ve karanlık enerjinin varlığıdır. Karanlık madde ışıkla ya da sıradan maddeyle değil, yalnızca kütle çekimiyle etkileşime giren gizemli bir madde biçimidir. Karanlık enerji ise evrenin genişlemesinin hızlanmasına neden olan gizemli bir enerji biçimidir. Birlikte evrenin toplam kütle ve enerjisinin yaklaşık %95'ini oluştururlar, ancak ne olduklarını veya nereden geldiklerini bilmiyoruz. Bazı bilim insanları karanlık madde ve karanlık enerjinin kaynakları ya da etkileri olarak solucan delikleriyle ilişkili olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak bu da çok spekülatiftir ve bu fikri destekleyecek kesin bir kanıt yoktur. Sonuç olarak solucan delikleri büyüleyici kavramlardır, ancak aynı zamanda çok zor ve tartışmalıdırlar. Evrenimizde var olabilirler ya da olmayabilirler, bizim için erişilebilir olabilirler ya da olmayabilirler. Daha kesin cevaplar bulana kadar, solucan deliğinin ötesinde neler olduğunu sadece hayal edebilir ve merak edebiliriz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse, beğen butonuna basmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Ayrıca solucan delikleri hakkında neler düşündüğünüzü de bize yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Var olduklarını düşünüyor musunuz? İçlerinden geçmek ister miydiniz? Nereye gitmek isterdiniz? Düşüncelerinizi duymak isteriz. Solucan delikleri ve uzay zamanla ilgili diğer konular hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu 3 kitaba göz atmanızı tavsiye ederim. Kip Thorne'dan Yıldızlar Arasının Bilimi. Bu kitap, başka bir galaksiye açılan bir solucan deliğinin yer aldığı Yıldızlar Arası filminin arkasındaki bilimi açıklıyor. Kip Thorne'dan Kara Delikler ve Zaman Bükülmeleri. Bu kitap kara deliklerin, solucan deliklerinin, zaman yolculuğunun ve diğer egzotik olayların tarihini ve fiziğini araştırıyor. Stephen Hawking'den Zamanın Kısa Tarihi. Bu kitap, evrenin kökeni ve kaderi, uzay ve zamanın doğası, kara delikler ve solucan deliklerinin rolü gibi kozmolojinin büyük sorularına klasik bir giriş niteliğindedir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.